Kredi erken ödeme. Kredi erken ödeme hakkında bilinmesi gerekenler. Erken ödeme, kredinizin tamamını ya da bir kısmını vadesinden önce ödemeniz anlamına gelir. Kredi kullandığınızda kredi veren kuruluş tarafından bir ödeme planı oluşturulur. Ödeme planında hangi tarihlerde ne kadar tutarda ödeme yapacağınızla ilgili bilgiler yer alır ve bu plana göre ödeme yapmanız beklenir. Kredi kullandıktan sonra finansal olarak daha iyi bir noktaya geldiyseniz veya elinize toplu bir para geçtiyse, vadesi henüz gelmemiş kredi borcunuzun tamamını ya da bir kısmını erken ödeme seçeneğine sahipsiniz. Unutmayın, erken ödeme talebinize istinaden banka tarafından gerekli indirimlerin yapılması yasal bir zorunluluktur. Erken ödeme indiriminden yararlanmak için kredi kullandığınız bankaya başvuruda bulunmanız gerekir. Bankaların kendi prosedürleri çerçevesinde bazı bankalar online banka kanalları üzerinden erken ödeme imkanı sunarken bazı bankalar şubeye yönlendirebilir. Erken ödeme tazminatı. Kredinizi erken ödemek istediğinizde kullanmış olduğunuz kredinin türüne göre erken ödeme tazminatıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Örneğin tüketici kredilerinde erken ödeme tazminatı bulunmazken konut kredilerinde ise durum farklıdır. Konut kredilerinde eğer sözleşmede sabit faiz oranı belirlenmişse erken ödeme tazminatı talep edilir. Bu durumda erken ödemeyi ne zaman yaptığınız önemlidir. Eğer kredinin kapanmasına 36 aydan fazla süre varsa erken ödenen ana para tutarının %2'si, kredinin kapanmasına 36 aydan az süre varsa erken ödenen ana para tutarının %1'i erken ödeme tazminatı olarak kredi veren kuruluşça talep edilebilir. Bu durumda talep edilen tazminat miktarı ödeme indiriminden daha yüksek olamaz. Konut kredisi sözleşmesinde değişken faiz oranı belirlenmişse erken ödeme tazminatı talep edilemez. Peki erken ödemede ne kadar indirim olur? Krediyi erken ödemek istediğimizde kredinin henüz ödenmemiş olan kısmı için ödeme planında yer alan faiz ve buna bağlı vergileri ödemekten kurtulmuş oluruz. Şimdi erken ödeme indirimini örnek üzerinden inceleyelim. Brüt %1 faiz oranıyla 100.000 Türk Lirası ve 12 ay vadeli tüketici kredisi kullandığınızı varsayalım. Bu kredinin ödeme planı şu şekilde olur. Bu sütun ödeme yapacağınız ayı gösterir. Bu sütun aylık taksit ödeme tutarınızı, bu sütunlar aylık ödediğiniz taksitin içindeki ana para ve faiz kısmını, bu sütunlar faiz üzerinden hesaplanan kaynak kullanım destekleme fonu ve banka sigorta muamele vergisini, bu sütun ilgili ayda ödeme yaptıktan sonra kalan ana para ödemenizi gösterir. Bu ödeme planına göre bir yıl boyunca toplam 106.619 Türk Lirası ödemeniz gerekir. Bunun 100.000 TL'sini ana para, 5.091 TL'sini toplam faiz ödemeniz oluştururken, 764 TL'sini kaynak kullanım destekleme fonu, 764 TL'sini banka sigorta muamele vergisi ödemesi oluşturur. Diyelim ki ikinci ayın taksitini ödedikten hemen sonra kredinizi kapatmak istediniz. O tarihte kalan ana para tutarınızı yani 84.151 Türk Lirasını ödeyerek kredinizi kapatabilir ve 4.697 Türk Lirası tutarında erken ödeme indirimine hak kazanabilirsiniz. Bir diğer deyişle ödeme planınızda yer alan bu ödemelerden kurtulmuş olursunuz. Ancak dikkat edilmesi gerekir ki ödeme planınıza göre taksit ödemeleriniz her ne kadar sabit olsa da taksit içerisindeki ana para ve faiz ödemesinin ağırlıkları değişkenlik gösterir. Faiz ödemesi ilk taksitlerde yüksekken ilerleyen taksitlerde giderek azalır ve son taksitte neredeyse sıfıra iner. Ana para ödemesi ise tam tersi ilk taksitlerde düşükken son taksitlerde artar. Bu durumda eğer kredi ödemenizde sonlara yaklaştıysanız, kalan ödemeleriniz içindeki faiz ve diğer masraflarınızın oranı düşük olacağından erken ödemeden sağlayacağınız avantaj da azalacaktır. Erken ödeme indiriminden faydalanmadan önce bankanızla görüşerek sağlayacağınız avantaj hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.